Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Metalik ipten burslu çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Gece içinde çok şık bir çanta. Çantamızın tabanını düz örüyoruz. İstediğimiz yüksekliğe geldiğinde pilesini yapıp bursunu takıyoruz. İçini açıyorum. İçine astar yaptım. Çok şık, çok güzel oldu. Bu ölçülerde yaptığımızda 3 yumak ip yeterli geldi. Yapımına başlayalım. Çantamız için kullanacağımız malzemeler: metalik ip kullanıyorum. 60 metre 120 gram. 6 numaralı tığ. İlmek belirleyici. Bursumuzu iç kısmından ölçüyorum. 20 santim uzunluğunda bir tane burs. İpimi aldım. İpimiz akıcı bir ip değil. Örerken tığa yapışıyor. Örmekte zorlanıyoruz. Daha rahat örmemiz için tığımızın ucunu hafif zeytinyağı veya bebe yağıyla yağlayabiliriz. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6. Örgümüzü çok sık örmüyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 adet zincir çektim. İpimizin ayrılan kısmını şu şekilde parmağımızın üstüne getirelim. 14. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zorlanırsak yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi şu şekilde çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. İkisi de sık iğne. Hangisi daha kolayımıza gelirse o şekilde yapalım. Sıramızın sonuna geldik. 13, 14. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızın sonuna geldik. Tabanını örüyoruz. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hep bu şekilde tabanımız bitene kadar bir zincir çekerek dönüyoruz. Her boşluğa sık iğne yaparak tabanımızı tamamlıyoruz. 23 santim uzunluğuna gelene kadar ilerleyelim. Tabanımız bitti. 27 sıra ördüm. Ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 23 santim. Eni 12 santim.
Burada bir zincir çekiyorum, dönüyorum, köşeleri yapacağız. Taban örer gibi tekrar tabanımızı örüyoruz. Köşe bitiminde köşemizi yapacağız. Sık iğne yaparak devam ediyoruz. Köşeye gelelim. Tabanın üstünden bir sıra sık iğne yaparak köşeye geldik. Köşe noktasına batırıyorum. Bir kez daha batırıyorum. 2, bir kez daha batırıyorum. 3 tane sık iğne yaptık, dönüyoruz. Burada her bir boşluğa batarak kenarını tamamlıyoruz. Kenarlarından sık iğne yaparak ikinci köşemize geldik. Köşe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bir kez daha batırıyorum. 2, bir kez daha batırıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Burada da her bir boşluğa batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Sadece köşelerde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncü köşemize geldik. Başladığımız nokta. Köşeye bir sık iğne. 2, 3. 3 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Kısa olan ipimi de arada gizliyorum. Burada da her boşluğa batarak devam ediyoruz. Çantamızın kenarında her bir köşede arttırma yaparak duvar kısmını oluşturduk. Başlangıç noktamıza geldik. Son sık iğneye battım. Hemen en sonda boşluk var. Buraya da 2 tane batırıyorum. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Başlangıç noktamıza geldik. Bundan sonra artık dönerek arttırma yapmadan devam ediyoruz. Köşemiz oluştu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamızdaki ilk sık iğnenin tepe noktasına ilmek belirleyici ile belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her bir boşluğa batarak arttırma yapmıyoruz artık bu sırada. İkinci köşemize geldik. 3 tane arttırma yapmıştık. Hepsini birer tane batırıyorum.
İkinci sıramızın sonunda kenarlarını örerek sıramızın sonuna geldik. Çantamızın duvarları daha belirgin olmaya başladı. Son boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi burada çıkartıyorum. Her sırada çıkarmamıza gerek yok. Tam dip kısmından yerini belirliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 12 santim yüksekliğe gelene kadar her boşluğa sık iğne yaparak ilerleyelim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar ilerledim. Pilesini yapacağız. Başlangıç noktasında ilmeğimi bıraktım. Başlangıçtan itibaren 13 sıra ördüm. Ölçümünü veriyorum. 12 santim. Bursumuzu yerleştirmek için ilmek belirleyicimle belirledim. Tam ortasını karşılıklı getiriyoruz. Bu şekilde iki ucunun tam ortalayarak buluyoruz. Pile yerlerini de çantamızın tam ortasını bulduktan sonra karşılıklı getiriyoruz. Buradan da pilesini ayarlıyoruz. Sayarak daha garanti olur. Saydım. İlmek belirleyicimi belirledim. Tam ortaladıktan sonra arada 21 ilmek bıraktım. 22.sine işaretimle belirledim. 21 ilmek bıraktım. 22.sine işaretle belirledim. Her arada 21 boşluk bıraktım. Burada pilesini yapacağız. Pilesi için 10 santim ayırıyoruz. İşaretlediğimiz noktadan 5 ilmek solda, 5 ilmek sağda bırakıyoruz. İlmeğimi bıraktığım yerden alıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İşaretlediğimiz noktaya kadar gelelim. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya geldik. Yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek ayırdık. Katlıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek şekilde şöyle gösteriyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluktan tığımı içerisinden geçiriyorum. İlmek belirleyicinin olduğu boşluktan da tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 kat oldu. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Pilemizin bir tarafını bitirdik. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek bu tarafta da ayırıyorum. Parmağımla tutuyorum. Dördüncü ilmekten tığımı içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde
Tam karşısına denk gelecek şekilde, yine 3 kat olacak şekilde ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 5. ilmekten de tığımı geçiriyorum. Şu boşluktan ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Pilemiz. Birinci pilemizi yaptık. Sık iğne yaparak öbür işaretlediğimiz noktaya kadar gelelim. İkinci pilemizin olduğu noktaya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek ayırıyoruz. Katlıyorum. Yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluktan da tığımı içerisinden geçirip ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluktan tığımı içerisinden geçirdim. İlmek belirleyicinin olduğu noktadan da tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Birinci pilemizi bitirdik. İlmek belirleyici çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek bu tarafta ayırıyoruz. Katlıyorum. 4. ilmeğin olduğu noktadan tığımı geçiriyorum. Tam iç kısmından bir kez daha tığımı içerisinden geçirip ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 5. ilmekten tığımı geçiriyorum. Tam onun karşısında gelecek şekilde tığımı içerisinden geçirip ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Başlangıç noktamıza geldikten sonra bir sıra daha yapıp gelelim. Pilemizi yaptıktan sonra bir sıra ilerledik. Başlangıç noktasına geldim. İpimi burada çekiyorum. Zincir çekmeden ipimi içerisinden geçirdim. İnce tığımın yardımıyla bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluktan ipimi içeriden gizliyorum. Buradan da aralardan ipimizi gizleyelim. Çantamızın bursunu yapacağız. Ölçümünü veriyorum. Tabandan itibaren 14 santim uzunluğu. Bursumuzu yapmadan önce astarını yapacağım. Astarını yapıp gelelim. Çantamız bitti. Astarını diktim. Bursunu çantamızın ağzına yerleştirdim. Burada daha büyük veya daha küçük burslu yapmak istersek bursun genişliği ile çantanın ağız kısmının aynı olması gerekiyor. Tam köşe noktalarından ilmek belirleyicimle belirledim. İpimle bağlayarak sabitledim. Pile yerlerinden de bağladım. Bursumuzu dikerken kayma olmasın. Uzun bir ip aldım, iğneden geçirdim.
Çantamı çeviriyorum. İlmek belirleyici ile yerini belirledim. İple de sabitlemiştim. İpimi açıyorum. İlmek belirleyicinin olduğu noktadan iğnemi geçiriyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Sonrasında üstünden geçireceğim. Açıyorum ipi. Yan kısmından. Yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Açıyorum. Elimle de tutuyorum. Onun yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. Her boşluktan ipimizi geçiriyoruz. Kursumuzu kapatıyoruz. İpimi açıyorum. Yanındaki boşluktan ilerledim. Pile noktasına geldim. Burada da ipimi çıkartıyorum. İpi en son geçirdiğim noktanın yanındaki boşluktan iğnemi geçirdim. İpimi açıyorum. Çekiyorum. İğnemi geçiriyorum. Her geçirdiğimizde de ipimizi gerelim. Arada boşluk oluşmasın. Bakın çok hoş oldu. Yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. İpimi açıyorum. Bursun üstüne yerleştiriyorum. İğnemi çekiyorum. İpimi de iyi bir şekilde çekiyorum. Bursun üzerini sıklaştırıyorum. Yanındaki boşluktan geçirdim. Kursumuzun sonuna geldik. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya son batırıyorum. Bakın kapatıyorum. İpimi de çekiyorum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. İlmek belirleyicinin olduğu noktadan tekrardan iğnemi geçiriyorum. Ucunda yine pay bırakıyorum. Orta yeri kapatmak için. İpimi de kalan ipimi de şöyle aradan gizliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bursumuzun öbür tarafını yapıyoruz. İpimi açıyorum.
Yanındaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. İpimi açıyorum. Biraz ilerledikten sonra ipimi burada keseceğim. Öbür bursumuzu da aynı şekilde tamamlayalım. Çantamızın bursunu tamamladık. Kenarda ip bırakmıştık. Bir tarafını yaptım. Burada da ipimi açarak tam üstünden geçiriyorum. Yanındaki boşluktan tığımın yardımıyla ipimi çekiyorum. İç kısmından da tekrar içeriye alıyorum. İpimizi gizliyoruz. Burada da kesiyorum. Çantamız bitti. Çok şık oldu. Pileleri, tabanı kapatıyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.